Dünya son yıllarda çok enteresan olaylar yaşadı. Öncesinde ciddiye bile almadığımız öngörülere olabilir mi diye şüpheyle yaklaşıyoruz. Peki, 2023'te bizi neler bekliyor olabilir? Nostradamus efsanevi yazılarına bazı işaretler verdi. Şimdi onları inceleyelim. Tarihin en ünlü kaini olan Nostradamus, Hitler'in Almanya'yı yönetmesinden 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok önemli olayı öngörmesiyle tanınıyor. Les Prophéties adlı 1955 tarihinde yayınladığı kitabında kehanetlerini dörtlükler olarak bilinen dizeler halinde yazmıştır. Çalışmaları dünya çapında 7'den 70'e birçok kişi tarafından takip ediliyor. Dizelerinde belirli yıllara atıfta bulunmamış ve anlaşılması zor bir dille yazmış olmasına rağmen yakın gelecekte olayların nasıl gelişebileceğini gösteren bazı net ipuçları bırakmıştır. Şimdi bunları takip edelim. Uzun ve yorucu bir pandemi süreci geçirdik. Bir zamanlar akla hayale gelmeyen sokağa çıkma yasakları ve Ukrayna'daki savaşın ardından dünya genelinde ekonomilerin sıkıntılı bir yöne ilerlemesi gayet olağan. Pek çok uzman yükselen enflasyon, yakıt maliyetleri ve genel ekonomik çalkantıların iyileşmeden önce daha da kötüleşmeye devam edeceğine inanıyor. Nostradamus da aynı fikirde. Fransız kain, buğdayın değeri o kadar yükselecek ki insanoğlu birbirini yiyecek diye yazmıştı. Bu düşünce her ne kadar ürkütücü ve dramatik olsa da zorlaşan yaşam şartları insanlığı alıştığı düzenin dışına iteceği açıkça görülmektedir. Hayat pahalılığı, çevreye verilen zararlarla ilgili artan tepki ve alım gücünün düşmesi 2023 ve sonrasında toplumlarda huzursuzluklara yol açacak mı? İşlerin nasıl gittiği göz önüne alındığında kötüye gidebileceğine inanmak zor olmaz. Ve diğer pek çok şeyde olduğu gibi Nostradamus bunun olacağını görmüş gibi görünüyor. Nostradamus, er ya da geç büyük değişiklikler, korkunç dehşetler ve intikamlar göreceksiniz şeklindeki endişe verici sözleriyle sosyal sınıflar arasında giderek büyüyen uçuruma ve düşmanlığa işaret ediyor olabilir. Bu sözler geleneksel olarak toplumun geri kalanını etkileyen ekonomik çalkantılardan yalıtılmış olan insanlara karşı bir tür isyanı mı ima ediyor? Her şey göz önüne alındığında Nostradamus'un yazıları 2023 ve sonrası için oldukça uğursuz bir görünüm sunuyor. Elbette bunlar neredeyse yarım bin yıl önce ölmüş bir hayalperestin asılsız spekülasyonları ya da şiirsel hayalleri olarak görülebilir. Nostradamus'un kesin tarihler vermediği gerçeği yazılarının birçok kişi tarafından göz ardı edileceği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte dörtlükleriyle hali hazırda gerçekleşmiş olan çeşitli tarihi olaylar arasındaki ürkütücü paralelliklere dayanarak Les Propheties'te yer alan vizyonlar üzerine düşünmeye değer olabilir. Nostradamus 2023'te büyük bir savaş çıkacağını öngörmüş müydü? Nostradamus'un dörtlüklerine dönersek özellikle bir satır öne çıkıyor. 7 ay büyük savaş. İnsanlar kötülük yüzünden öldü. Eğer bu kehanet gerçekten de içinde bulunduğumuz çağla ilgili ise 7 ay kelimesi zayıf bir umut ışığı olabilir. Ne de olsa bu nispeten uzun zaman dilimi topyekün nükleer kıyametin karşılıklı güvence altına alınmış yıkımından ziyade daha konvansiyonel bir savaşa işaret etmektedir. Elon Musk Mars'ta kolonileşmek istiyor. Bunu her platformda açıkça dile getiriyor. Ancak Nostradamus Mars'ın ışığı sönecek şeklindeki şifreli cümlesiyle bu tür hayallerin gerçekleşmeyeceğinin işaretini veriyor olabilir mi? 7 aylık büyük savaş kehanetini içeren aynı dörtlüğün bir parçası olan bu cümle hem çatışmanın hem de insanlığın Mars odaklı fantazilerinin sönmesinin aynı yılda gerçekleşeceğini ima etmektedir. Nostradamus'un tam olarak neyi kastettiğini bilmiyoruz. Ancak daha büyük bir astrolojik felaket Mars'ı bekliyor olabilir. Küresel sıcaklıklar artmaya devam edip buzullar erimeyi sürdürdükçe iklim krizinin gündemde kalacağı kesin. Nostradamus gelecekte daha da karanlık zamanları mı öngörüyor? Dörtlü okuduktan sonra değerlendirelim. 40 yıl boyunca gökkuşağı görülmeyecek. 40 yıl boyunca her gün görülecek. Kuru toprak daha da kuraklaşacak ve görüldüğünde büyük seller olacak. Bu satırlar bir dizi kıyamet felaketini akla getirse de kuraklık ve büyük sellere yapılan atıflar küresel ısınmanın etkilerine işaret ediyor. Yine de 40 yıl kısmı bir muamma. Umarız 2023 yılı 40 yıllık bir iklim mücadelesinin başlangıcı olmaz. Biz yine de 2023'e bu kadar kötümser bakmak istemiyoruz. İnsanoğlu dünyada var olduğu sürece akıl almaz felaketlerle karşılaşmış. Ama her ne olursa olsun bir çözüm bulup günümüze kadar ulaşmayı başarmış. Biz de o neslin çocuklarıyız. O nedenle karamsarlığa yer olmadığını düşünüyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.